filmimiz Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi Fast X. Smuggling. Mobile jailbreaks. But the days where one man behind the wheel of a car can make a difference are over. Can't wait to see you get out of this one. Boom. If I would have gotten behind that wheel, I'd never be the man I am today. Let's dig some graves. Tommy, I knew you would come for me. I'm Dante. Enchanté. You, Tiny Tej! Tiny Tej? No, we never agreed on that. This is your last ride. Maliyeti 340 milyon dolar olan film 711,9 milyon dolar hasılata sahip. 5. en pahalı seri olduğu söyleniyor. Film geçmişten alıntıyla başlıyor. Önceki serilerde de var olan sahneyi izlediğimizde eskiden olduğu gibi yine komik olduğunu hatırlıyoruz. Sanki oyuncular profesyonel değildi ve bir figüran gibilerdi. Dominic bir baba olarak oğluna ileri sürüş teknikleri öğretiyor ve bir baba olarak inanç konuşması yapıyor. Ancak bu çocuk bu boyla o yolu göremez. Bari koltuğu yükseltseydiniz de pedallar uzun deseydik. You had it. I didn't have it. But no one starts at the finish line. Bütün koruma görevlileri yaptıkları illegal işe bakmadan bir aile sahibi çıktılar. Come with me. All right, you know what to do if you want to see your families again. Ciao. Dominic çelik halatla aracın hızını kesmeyi ve durdurmayı planlıyordu ama araç takla attı. Gerçek hayatta takla atmayacağını biliyoruz. Ama Dominic gerçekten aracın durmasını mı bekliyordu? Ya da senarist bir aksiyonda şuraya mı koyalım dedi. Aksiyonun başından sonuna kadar hiçbir işe yaramayan motosikletli Letty, aracın altına konulan bombaya karşı uyarmak için zırhlı araca yaklaşıyor ve "Çık dışarı, patlayacak!" diyor. Ancak Letty'de kask, zırhlı araçta yalıtım varken bu konuşma nasıl ulaşıyor? Get out of there, it's gonna blow! Bomba o kadar ağır ki merdivenlerde durduğu yerde bile taşı ezebiliyor. Ama bomba oraya gelmeden önce kamyonetin içinde mışıl mışıl tintini çökmeden gezebiliyor. Ortada koca bir bombanın yuvarlandığı şehirde Roma polisleri hala Dom'un peşinde. Aynı sahneyi hiçbir işe yaramayan motosikletle takipteki Letty'de de görüyoruz. Kötü adamı takip ederken polisler kötü adamı değil, Letty'yi durduruyorlar. İtalyan polisi hep boş işlerle uğraşıyor. Gladyatörlerle ilgili verilen yanlış bilgiyi bir düzeltelim. Gladyatörler köledirler. Zaten evlenemezler. Evliyken köleleşenler hariç evlenmeleri yasak olduğu için aileleri yoktur. You know why gladiators never had families? Why? Because they knew that every day might be their last. Bir ordu silahlı adamın bastığı evde PUBG oynayan teyzemiz ilk saldırısını oyuna uygun yapar. PUBG oynayanlar bilirler.
Eve dalıp bir ordu silahlı adamın aradığı yalnızca Uncle John, yani bir silahlı adam, bir silahsız kadın ve bir çocuk. Evde her yer delik deşik, her yere ateş açılmış, bunlara bir tanesi isabet etmemiş. Şimdiye kadar olan bütün sahneler ve şu anki aksiyon dahil ederseniz hiçbir yerde kan yok. Çünkü 18 yaş altında izleyebilsin diye kan özellikle gösterilmemiş. Filmin başında korkunç ve aslan gibi duran kötü adamımızın içinden bir genç çıkıyor. Do not touch that. Let it dry. Bütün serilerde olduğu gibi her şeyi ince hesaplayabilen Dominic, kızın aracını sıkıştırdığında ve yan yapmasına sebep olunca alttaki bombanın sürtünüp çıkacağını dahi bilmiş. Bu kadar isabet olmaz ama helal olsun. Özel hapishanelerde en ileri teknolojileri kullanarak tedavi olabilirsiniz. Güvenle hapse düşebilirsiniz. Yüksek güvenlikli bir hastane ama kabloyu çekince sistemi devre dışı bırakabiliyorsun. Sen o ekranı görmeden nasıl komut verdin? Ayrıca mahkumlar için kullanılan cihazda neden çekilebilen kablolar var? They rerouted anesthetic gas into their air conditioning. Kameralara meydan okuyarak kaçan Uncle John ve Don'un oğlu takip edildiğini uçakta fark ediyor. Zaten uçaktasın, kalkınca nereye gidebilirsin demiyorlar. Onlar kalkınca kötü adamlar da arkasından kalkıp takip ediyorlar. Neden? Hadi kaçtın. Araca alkol lazımsa alkolü neden dışarıdan kendin getirmedin? Neden uçağa bindiğinde hostes tarafından getirildi? Yani bunu sen de yapabilirdin. Boeing 747'lerin bile gerçek hayatta uçak bagajları küçük alanlara sahiptir ve full dolu olurlar. Öyle atlayıp uçak kurabilecek kadar yerin yoktur. Sadece askeri araçlarda olur bu. Yolcu uçağı görünümlü askeri uçak olacak ki bagaj kapakları da füze kapakları gibi açılıyor. Bir de o füze kapaklarını kim açtı? Açık mı kalacak o kapaklar? Pilotlar bunu ekranlarında göremiyor mu? Kötü adamlarla yapılacak olan yarışta kötü adamın ölümünün planladığı diğer iki yarışçılardan kızı kurtaran Dom'un kızın evine gidip kötü adamın geçmişiyle ilgili bilgi aldığını ve bu bilgi neticesinde de kötü adamımızın olduğu yere gittiğini biliyoruz. Ancak burada şunu fark ediyoruz. Bu düzeneyi daha önce kötü adam planlıyor mu? Yani kızı kurtaracağını zaten biliyor mu? How do you like my place? I'm bummed I'm not there to shoot. Orada bir çatışma olmuş, kadın polis gelmiş falan, arka taraftan tepelerinde bir helikopter yanaşmış bunların dibine kadar, hiç kimse fark etmemiş. Bir de helikopterdeki keskin nişancı o kadar yetenekli ki gözlüğe rağmen bir gözüyle kötü adamın elinin hareketlerini kontrol ediyor, bir gözüyle de nişan alıp ateş edebiliyor. Tabi arabanın kapısı da seni kurşunlardan korur. Ayrıca omuzunda aldığın bir tane kurşun yarasıyla öyle ölü gibi yerlerde yatmazsın. Bir kurşun deliğinin yediği yere dokunduğunda böyle acı hissetmezsin. Yani hiç olmazsa yürürsün. O nasıl bir transfer olma şekli? Çocuktaki keramete bakar mısınız? Hareketli iki nesne arasından sıçramasını yapıyor ve yatay bir düzlemde bir arabadan diğer arabaya uzanarak atlıyor. Film burada sona eriyor. Baraj patladı mı, Dom ile oğlu öldü mü bilmiyoruz. Ama filmin sonundaki Hobbs'a kurulan kumpastan anladığımız kadarıyla filmin 11'i de gelecek. Bence fantastik sınıfında yer alması gereken bir film, çünkü süper güçlerin mistik olmasına gerek olmadığını kanıtlayan bir seri oldu. Acımasız olmayalım, yoklukta gider. Bu tarz videoların devamı için lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.